Doçent Doktor Cem Bayraktar, kulak burun boğaz uzmanıyım. Samsun'da özel bir hastanede çalışmaktayım. Yaklaşık 10 yıldır devlet hastanesinde çalıştıktan ve doçentliğimi aldıktan sonra son 1 yıldır da özelde çalışmaya devam etmekteyim. Çok geniş bir alan kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi. Öncelikle tümör vakaları olmak üzere yüz estetik ve tümöral vakalarını, bunun yanında tabii ki kulak ameliyatları, burun ameliyatları hem estetik açıdan hem de nefes almayı düzeltme açısından septoplasti ve sinüs ameliyatları, yine aynı şekilde bademcik, geniz eti, tüm kulak burun boğaz ameliyatları, boyun ve uyku, özellikle horlama cerrahisi adına tüm ameliyatları ihtiva ediyor. Çok geniş bir bölüm. Ben daha çok burun ameliyatlarıyla ilgileniyorum. Kendi rutin pratiğimde de son 5 yıldan fazla süredir özellikle. Bugün revizyon burun estetik ameliyatlarıyla ilgili konuşmak istiyorum. Rinoplasti burnun temel olarak estetik ve görsel olarak daha iyi bir hale getirilmesi. Septorinoplasti dediğimiz şey ise aynı zamanda genellikle burnun içine de yer alan eğriliklerin de düzeltilip hastanın fonksiyonel olarak daha rahat nefes almasını sağlamak ve görsel olarak da daha iyi bir noktaya taşımayı amaçlayan cerrahinin tümüne birden verdiğimiz isim. Burun estetiğine özellikle yoğun bir talep artmakla birlikte çok sık yapılmasından belki de ameliyat sonrası bazı komplikasyonlar gelişmeye başlıyor. Özellikle insanlar ameliyattan sonra bazen çok mutlu olamayabiliyorlar. Yani 6 aydan sonra burun tam oturduğunda biraz daha ortaya çıkmaya başlıyor sorunlar. Hasta bir şekilde ya şeklinden memnun olmuyor. Çok sıkılmış gibi bir burun olabilir. Çok geniş kanatlar, kanat asimetrileri, delik asimetrileri, sarkık burun veya çok burun ucunun kalkması, domuz burnu gibi bir görünüm veya kemer devam edebilir, burun kökü çok geniş kalmış olabilir. Ya da bunların hepsinden ayrı olarak hastanın hayat kalitesini bozan bir burundan nefes alma sorunu hala devam edebiliyor. Ve genelde bu şekilde hastalar bize başvuruyorlar revizyon talebi ile. Revizyon ameliyatı bu işlemin hastanın fonksiyonel ve hem rahat nefes almasını sağlamak hem de görsel olarak daha iyi bir noktaya taşımak için yaptığımız ikinci ameliyata verdiğimiz isim. Hastanın isteğini tabii ki ön plana koymak önemli. Ne sorunu olduğunu dinlemek önemli. Neyle ilgili problemi olduğunu. Revizyon ameliyatlarda niçin böyle bir sonuç, ilk ameliyatta niçin böyle bir sonuç aldı hasta? Bunu belki biraz ortaya koymak lazım. Çok hastanın isteğiyle ilgili en başta bir odaklanma yapılmamış olabilir. Doktor gerekli problemleri tam olarak ortaya koyup çözememiş olabilir. Yine değişik olarak cerrah kaynaklı ya da hasta kaynaklı problemler var. Hasta kaynaklı problemler nedir? Çok kalın cilt veya çok ince cilt olması bir problem. Çok kalın cilt, yani biz bu ameliyatı yaparken burun derisini kaldırıyoruz. İçerideki iskelet ve kemiği düzeltip tekrar deriyi oturtturuyoruz. Bu deri çok kalın olduğu zaman yaptığınız işleri göstermiyor. Çok ince olduğunuz zaman her hatayı gösteriyor. Dolayısıyla bunlar bireysel faktörler. Çok eğri burun, yıllardır, 15 yıldır, 20 yıldır eğri bir burun var. Burnu tamamen düzeltiyorsunuz ama 1-2 yıl sonra çok hafif kıkırdakla eskiye doğru bir dönme isteği, kıkırdak hafızası dediğimiz bir durum gelişebiliyor. Cerrah kaynaklı faktörler neler olabilir? Doğru teknik, doğru kişiye uygulanmasıyla ilgili, doktor deneyimiyle ilgili, hasta seçimiyle ilgili problemler olabilir tabii ki. Ve ameliyat sonrası dönem de önemli. Tabii bir travma geçirmen, darbe alman, bir enfeksiyon geçirilmesi, bir iltihap oluşması istenilen sonucu bozmuş olabilir. Sigara kullanımı gibi bazı faktörler de istemediğimiz bazı komplikasyonlara yol açabiliyor açıkçası. Çok ufak dokunuşlar da gerektiği hastalar olabiliyor ya da çok büyük düzeltmeler gereken hasta grubumuzda var. İşte minör, ufak düzeltme ya da büyük düzeltme. Minör düzeltme, majör düzeltme. Bu yarım saat, 1 saatlik ufak bir operasyon, ufak bir alandaki ufak bir kemik çıkıntısı olabilir. Burnun ucunda hafif kaldırma, hafif indirme gibi çok ufak işlemler de olabilir ki bu idealidir. Tamam mı? Ya da böyle kaburgadan veya kulaktan kıkırdak parça almayı gerektiren 5-6 saatlik çok uzun süreli komplike vakalar da olabilir. Yani şimdi biz aslında hastalarda biz de ameliyatı bir kere de halletmek istiyoruz. İlk ameliyattan bahsediyorum. Ama niye? Çünkü hem maliyet problem hem tekrar ameliyat olmak fikri çok hoş bir şey değil. Bir de tekrar ameliyat gerçekten ilk ameliyata göre çok zor. Ya zor derken dokuların yapışık olması, bu ameliyatın süre anlamında bizi gerçekten zorluyor. Tekrar ameliyatlarda o düzeltmeleri yapmak için kıkırdak yapılara ihtiyacımız var. Ve önceki ameliyatta bu kıkırdak yapılar alınmış oluyor. Dolayısıyla vücuttan
kıkırdak nakli yapmamız gerekiyor. Az gereken durumlarda kulaktan, çok gereken durumlarda kaburgadan bu buruna kıkırdak nakli yaparak düzeltmeler yapıyoruz. İyi bir burun iskeleti ve sağlıklı bir nefes alma yaratabilmek amacıyla. Genel olarak açık teknik kullanıyoruz çünkü kulak burun boğazda özellikle bizim hastalarımız genelde travmaya maruz kalmış hastalar, nefes problemi olan hastalar, sadece görsel estetik amaçla gelen hastalarımız çok yoğun ama genelde ikisi beraber oluyor. Dolayısıyla geniş alanda büyük sorunları düzeltmemiz gerekiyor. Dolayısıyla açık teknik en geniş görmeyi ve en iyi düzeltmeyi sağlayabildiğimiz. Burada teknik çok aslında önemli mi? Teknikten ziyade kullandığınız teknolojiyi takip etmeniz bir yerde önemli. Piezorinoplasti dediğimiz piezo cihazını kullanıyoruz biz burada. Yani piezo eskiden kemiklere şekil verirken böyle işte keskiler, daha büyük sert aletler kullanıyorduk. Artık ultrasonik kemik kesiciler kullanıyoruz. Bunlar çok daha dokuya zarar vermeden etraf dokulara şişme, ödem, morluğu çok daha az yaparak, çok daha az hastaya ameliyat sonrası sıkıntı yaratarak ameliyatı yapmamıza izin veren yeni teknolojiler. Bu sayede çok rahat bir ameliyat sonrası dönem geçiriyor hastamız. Biz hiç ameliyat olmadık gibi, hiç şişmem olmadı, çok rahat ettim, nefesimde bir problem olmadı. Çok rahat bir hafta geçirdim. İnsanlar bana yani sen ameliyat oldun mu olmadın mı diye soruyorlar gibi geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor tabii ki. Revizyon ameliyatlarda daha önceden ameliyat bir kere biraz kötü bir tecrübe yaşadığı için genelde hastalar temkinli oluyorlar. İyi araştırma yapıp yani bu ikinci son şansları gibi düşüneyim. Biraz daha özenli bir araştırma yaparak cerrahilerini öyle olurlarsa hayat kalitelerini arttıracak iyi bir süreç yaşarlar. Ben herkese sağlıklı hayatlar diliyorum.